Merhaba YouTube, Ceyhun ben. Bugün yine karşınızdayım. Neyle? Bu sefer gene üniversite yıllarıma gidip en çok yediğim ve en uğrak yerlerimden olan Abov dürümcü Memo ve Çınaraltı dürüm vardı. Bunlar değişik yerlerde. Üniversitede okurken değişik mekanlarda kalıyordum. Çınaraltı dürüm Adatepe'deydi, Maltepe'ye yakın. Abov Bulgurlu'daydı. Ve dürümcü Memo da Üsküdar'da, o Libadi değil. O şeye yakın, Kapitol'e yakın yerlerdeydi. Hala vardır muhtemelen ama kanatları muhteşemdi. Yani beni koysan orada sabah akşam kanat yerim orada. Bugün de biz de o hasrete dayanamadık. Bir deneyelim bakalım aynı şeyi yapabilecek miyiz bilmiyorum ama o zamandan aklımda kalan şekliyle birkaç malzeme var. Onu da tavuk kanat yapacağız. Evet, dışarısı çok soğuk gördüğünüz gibi. Şu an eksi 16 derece. Evet, eksi 16, yanlış duymadınız. Ve yaklaşık 8-9 santim kar var, belki daha fazla. Dolayısıyla sürpriz bir yerde pişireceğim. Evet, hadi bakalım hep beraber başlayalım. Yaklaşık 1,2 kilogram tavuğum var burada. Bunu dürümcü usulü yapacağız. Deneyeceğiz en azından. Bunun için ne lazım? Yoğurt lazım. Ben yaklaşık bir çay bardağından fazla, 1,5 çay bardağı yoğurt kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı salça, domates salçası. Pul biberimiz yok ama pul biberine benzer en yakın bu vardı. Crushed pepper diyor, geçiyor. Ondan kullanacağım acılık versin diye. Çok fazla değil, bir yarım çay kaşığı kadar. Karabiber. Yine bir çay kaşığı kadar. Birazcık paprika kullanayım renk versin diye. Paprika Türkçesine kırmızı biber, yani tatlı kırmızı biber. Biraz renk versin diye. Bir çay bardağı kadar da yağ koydum. Bir çay bardağından biraz fazla oldu. Şimdi bunları güzelce karıştırayım. İsterseniz başka şeyler de katabilirsiniz ama ben o tadı arıyorum. O dürümcü Memo'daki veya Abo dürümcünün arkadaşlarımla giderdik. Ne günlerdi be. Bugün de Galatasaray Fenerbahçe maçı var aynı zamanda. Bunu aslında Galatasaray Fenerbahçe maçına hazırlayacaktım ama ona yapamıyorum. O yüzden çünkü yetişemeyecek. Bir gün dinlenmesi gerekiyor. Marinasyon. Yarın Super Bowl var. Super Bowl'un Türkçesi neydi bilmiyorum ki. Amerikan futbolunun finali var. Öyle diyeyim. Onu da yeriz. Bu hazır. Atalım bebelerimizi içine. Kanatlarımızı. Ben kanatların düz kısımlarını kullandım. Çünkü dürümcü Memo'da öyleydi ve Abov'da da öyleydi. Adatepe'deki Çınar dürümü şu an izleyenlerden hatırlayan olabilir ama çok ciddi anılarımız var oradan. Şimdi tabağı kaldırayım. Tavuklarımızı ekledik. Şimdi güzelce bir masaj yapalım bunlara. Yedirelim. Marine edeceğiz bunları. Marine kelimesini nereden çıkartmışlar Türkçe'de? Niye marinasyon diyorlar böyle? Kanalizasyon gibi. Bilmiyorum neden Türkçesini bulamadılar. İyice yedirelim. Genelde 48 saat falan diyorlar, bekletin diyorlar ama 24 saat kafidir. 24 saat buzdolabında bekleyecek. Sonra sürpriz bir yerde pişireceğiz. Görüyor musunuz dostlarım? Tuz eklemeyi unutmuşum. Yaklaşık bir kaşık kadar tuz ekliyorsunuz. Muhabbete dalınca insan çene çalışınca yine bir karıştırayım bari. En önemli şeyi unutmuşum. Tuz.
Ben kendi usulüm yapınca bunu biraz şey ekliyorum. Soya sosu ekliyorum. Başka soslar koyuyorum. Neyse. Şimdi hallettik bunu. Ups. Hadi bakalım dolaba sen bebek. Evet dostlarım. Kanatlarım bir gün dolapta marine oldular. Mis gibi kokuyor. Tabii ki pişince daha güzel kokacak. Şimdi bunları güzelce ben bir tane göstereyim. Şişe geçireyim. Sonra gidip sürpriz yerde pişireceğiz. Şöyle güzelce geçiriyoruz. Güzelce 6'şer tane yeterli herhalde her şişe. İşte maç da başlıyor da o yüzden. Maç dediğim Amerikan futbolu finali, Super Bowl başlıyor. O yüzden biraz acele etmem lazım. Geç kaldım. Bir tane daha koyduk mu yeter. 6 tane bir şişe. Evet, bunları bu şekilde şişe geçirdikten sonra gidip sürpriz yerimizde pişireceğiz. Ben gidip orayı hazırlayayım şimdi. Evet değerli dostlar, tavuklarımı dışarıda pişiremiyorum. Neden? Çünkü eksi 15 derece ve cidden çok soğuk. Hastalanmak da istemiyorum bu zamanı. Dolayısıyla şöminemizi mangala çevireceğiz. Bunun için bir tane alüminyum tray aldım. Tray neydi Türkçesi? Tepsi gibi bir şey işte. Çukur tepsi diyelim. Birkaç delik açtım içine. Bunu koyacağım buraya güzelce. Mis gibi sığdı. Ve kömür kullanacağım. Bu kömürü olduğu gibi neden deldim bu treye? Çünkü alttan oksijen girsin de kömürler hemen şey olsun. Yansın. Bir pakette küçük kömür kullanacağım. Bu kadar. Bu kadar basit. Kokuyor mu diye soranlar olmuştu İngilizce videomdan izleyenler. Kesinlikle kokmuyor çünkü bacağı iyi çalışıyor. Dolayısıyla evde eşinizle problem yaşamazsınız. Hadi bakalım bunu yakalım. Şimdi mangalı yakmak en kolay kısmı. Bunu olduğu gibi alıyorum. Buraya koyuyorum. Bacağım açık. Yakıyorum. Bu kadar. Kömürlerim hazır olana kadar ben kanatlarımı, tavuk değil, kanatlarımı getireyim. Sonra bunun üstünde pişireceğiz. Gördüğünüz gibi kömürlerim hazır. Şimdi yavaş yavaş pişirmeye başlayalım. Kanatlarımı alıyorum. Güzelce şöyle sağdan koymaya başlıyorum. Bunları sık sık yerini değiştireceğim. Çünkü şu an ateş biraz fazla. Şöyle şunu koyayım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi içinizde Türkiye'de dürümcüye giden varsa benim neden bu kadar kanatı çok sevdiğimi anlar. Yani onlar en azından hissederler. Çünkü Türkiye'deki dürümcülerdeki kanat hiçbir yerde yok. Amerika'nın hiçbir yerinde yok. Yani Buffalo Wings yedim, her şeyi hepsini denedim. O lezzet yok. O yüzden kendim yapmaya karar verdim. Kararınca repliket yapmaya çalışıyorum. Yani onu ne diyorlar? Aynısını yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakalım olacak mı olmayacak mı? Bütün soru bu. Bizim gittiğimiz Çınar Dürüm vardı. Above vardı. İsmi bile ilginç değil mi? Above. A-B-O-O-O-V. Above. Bir de tabii ki Dürümcü Memo vardı. Şeyin orada. Kapitol'a yakın.
O ilahiyat durağının önceki duraktaydı galiba. Evet, şimdi ben bunları sık sık çevireceğim. Çünkü ateş çok fazla. Yanmasınlar. Biraz piştikten sonra bunu çizik atıp biraz ayıracağım bunları. İyice araları da pişsin diye. Bıçakla çizik atacağım. Türkiye'de öyle yapıyor. Yani dürümcüdeki bence en büyük fark o. Çizik atmak. Bir de tabii ki yoğurt içerisinde o hafif salça, biberle marinasyon da önemli. Kanat. Şimdi esas olaya geldik. Ben şimdi alacağım bunları güzelce, o sularını, o marinasyonunu güzelce ekmeğimin arasına koydular. Biraz dinlenecekler. Şimdi bunları güzelce alıp, biraz sonra yapayım, sığmadı. Şimdi güzelce gördüğünüz gibi bakın, çizik atıyorum. 1, 2, 3. Kanatlarım küçük olduğu için 4 atmıyorum. Genelde Türkiye'de 4 çizik atıyorlar kanada. Ama ben 3 atıyorum. Çünkü hem kanatlarım küçük, çünkü Amish tavukları bunlar. Sonra bunları, ben eldiven giyeyim, bunları ayıracağız biraz yavaş yavaş. İçleri iyice pişsin, kenarları güzel çıtır çıtır olsun diye birazcık açacağız bunları. Ben bir eldiven giyeyim, geliyorum. Şimdi bazı kanatçılarda bunlarda alev tabancası da kullanıyorlar. Çünkü onların savunduğu tez şu, yani tamamen tüylerinden temizlenmemiş oluyor. Hem tüyleri hem de firm oluyor, yani sertleşiyor, güzel oluyor diye öyle yapıyorlar. Şimdi bu gitti. Gördüğünüz gibi aralarını açıyorum. Bu şekilde pişsin diye iyice. Alev aldığı zaman hemen yerini değiştirmek gerekiyor. Çünkü yanıyor. Genelde dürümcülerde bunu yaparken bir tarafta ateş oluyor, bir tarafta olmuyor. Ama benim mekan küçük olduğu için her tarafa koymak zorunda kaldım. Tavuklarım oldu. Şimdi sizin için bir tadalım, değil mi? Şunlar güzel. Şu güzelliğe bak. Şimdi tavuğun veya etin hepsinin en önemli şeyi ocak başında tatmak. Ben de şimdi sizin için burada tadacağım. Evet değerli dostlarım. Tavuklarım pişti. Kanatları, hep tavuk diyorum nedense. Ben şunu buraya koyayım. Şimdi alayım. Güzelce bunu. Tam kanatçı usulü. Sıcak. Şimdi sizin için tadıyorum. Çıtırlığına da bakacağız, pişmişliğine de bakacağız. Ve tabii ki hepsinden önemli lezzetine. Ağlayacağım hem. Hem sulu, güzelce insanı alıp götürüyor üniversite yıllarına. Türkiye'ye götürüyor, İstanbul'a götürüyor. Bunun en kötü tarafı yalnız yemek. Biz her dürümcüye gittiğimizde en az 6 kişi giderdik. Kocaman böyle ortaya karışık tepside söylerdik. Harika. Ellerime sağlık. Yani tam o şey yakaladım. Lavaşım da olsaydı tam olurdu da, lavaş ve salata, şimdi Super Bowl var.
Amerika'daki futbol finali, Amerikan futbolu finali. Onun için ben sizin için tattım. Televizyonu açıp televizyon karşısında gömeceğim bunlara. Eğer bunu beğendiyseniz videoyu ne yapacağınızı söylememe gerek yok da. Bir tane daha tadayım sizin için. Bizden bu kadar bu haftalık. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet.